Merhaba, Emhotep, Ashuli, Nofri, hello. Görüşmeye nasılsınız? Bu aralar ben bazı kitaplar okuyordum. Sonra YouTube kanalımı üzerine düşünürken şunu fark ettim. Ben hep bir tavsiyelerde bulunuyorum, önerilerde bulunuyorum. Bu sefer de hem insanlığın zamana karşı direncini ve varoluşunu temsil eden yazıyla alakalı bir video yapmayı düşündüm. Ama onu tam olarak böyle anlatsam elimdeki kaynakları hem daha kapsamlı anlatmam hem de birazcık herkese hitap etmeyecek şekilde geldi ama yazının en iyi temsili ve bizi varoluşumuza, edebi düşünmemize ve yeni fikirler edinmemize en büyük katkı sağlayan eserler kitaplar. Ben de kitaplar üzerine bir video yapmaya karar verdim. Böylece hem daha iyi bir muhabbet yapabileceğiz hem de farklı konulara değinebileceğimizi düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider. Bu videoda 3 tane kitaptan bahsedeceğim. Bununla beraber bir tane bonus kitap olacak videonun sonlarına doğru. Eğer izlerseniz ve beğenirseniz lütfen beğeninizi bırakmayı unutmayın. Fikriniz olursa yorum yazmayı da unutmayın. Ve bazı yeni videolarımı takip etmek isterseniz böyle buna benzer ya da daha önceki yaptığım özel ders videoları ya da boş vaktimde oyun videoları da yapıyorum. Onunla ilgili şeyler isterseniz çan tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Çünkü çoğu takipçi arkadaşım ya da öğrencim videoları sonradan haberdar oluyorum. Çünkü takip etmiyorsun. O çana basarsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Tabii ki şimdi spoiler vermiyorum. Videoda şu anki okuduğum kitaplardan bahsetmeyeceğim. Olabildiğince farklı ve daha önceden bahsettiğim konularla alakalı ve size farklı konularda bilgiler vereceğini düşündüğüm farklı kitaplardan bahsedeceğim. Şu an o kitaplar benim kütüphanemde ya da dijital bilgisayarımdaki PDF olarak olduğu için onları yanında size gösteremeydim. Ama merak etmeyin, video içerisinde onlardan bazı örnek görseller ve nereden ulaşabileceğinize ilgili ipuçlarını yorumlar değil de açıklamalar kısmında belirteceğim. Daha çok kitap okumam lazım ki daha iyi hafızam yerine gelsin. Artık yaşlanıyorum. O zaman hazırsanız yavaştan başlıyor. Önce Utrea, Utsurea, Nigirea, Nigiborea, Murea, Musurea. Bu dediğim ne anlama geldiği hakkında kafanızda bir şeyler oluştu mu bilmiyorum ama genel olarak oluşmadığını varsayıyorum. Ama bu aslında çok kadim ve eski bir dilden geliyor. Tercümesini kabaca hatırladığım kadar söyleyeceğim. O günlerde, o uzak günlerde, o gecelerde, o kadim gecelerde, o yıllarda, o uzak yıllarda, o eski günlerde her şey yaratılmıştı. Bu bir Sümerce bir metin. Aslında metin diyoruz ama aynı zamanda kafiyeli olduğu için şiir de diyebiliriz. Sümer edebiyatında önemli olayları ve önemli halk hikayelerini yazıya geçirmeye başladıkları zaman ki yazıya geçirmeye başladıklarında bunlar çoktandır halk arasında konuşulan anlatımlardı. Şiirsel ve müzik ezgisiyle söylendiğini varsaydığımız bir şekilde oluşturmuşlar. Çünkü Sümer halkı şiirsel anlatımı ve sözlü anlatıma bayağı önem veren bir medeniyetti. Kendileri çok kadim bir uygarlıktı. Yazıyı bulan medeniyet olarak da geçer. Peki şimdi soracaksınız, ben neden bununla başladım? Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi yazının konusuna aldığımıza göre kitaplar sonuçta yazı temellidir. Çizgi romanlarda da görsel anlatım vardır. Ya da ne bileyim hieroglif yazılarında görsel temelli bir yazı anlatımı vardır. Ama sonuçta bu bir tür yazı iletişimine konu alan bir şeydir. Sümerce neye benzediğini soruyorsanız sizden biraz tersten gözüküyor muhtemelen. Ama buna benzer çivi yazısı olarak geçer. Eski Mısırcanın aksine. Burada Ludingirra adlı eski bir öğretmenden bahsetmek istiyorum yazar olarak. Ludingirra'nın bir eseri vardı. Kendi hayat hikayesini yazıya geçirdi. Çünkü kadim çağlardan bildiğimiz en eski yazarlardan biri günümüze kadar ismiyle ve eserleriyle beraber korunarak gelmiş. Ludingirra'nın bir isteği vardı.
kendi dilinin, kendi kültürünün unutulmaması. Kendi dilinin yaşatılması. Bir nebze de olsa ben burada Sümerce az çok bilerek ya da bir şeyler aktarmaya çalışarak hatalarımla bir nebze de olsa belki mutlu etmişimdir rahmetliyi. Burada Ludingirra hayat hikayesini ve yaşadıklarını esere çeviriyor. Bunu taş tabletlere ve kil tabletlere yazıyor. Ve döneminde de çok popüler oluyor. Çünkü Sümer medeniyetin çeşitli bölgeleri ve diğer çivi yazısını kullanan çeşitli arşivde onun eserlerine rastlıyoruz. Bu sayede biz Ludingirra'nın bütün eserlerini toplayabiliyoruz. Yani zamanı için bile popüler bir yazarmış. Günümüzde onu da bu sayede anıyoruz. Çok da uzak bir zaman olmamakla beraber, yani üzerine fazla zaman geçmedi, Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik biliyorsunuz. Rahmetli Sümer araştırmaları konusunda ülkemizdeki en iyi çabalayan insanlardan biriydi. Ve Muazzez İlmiye Çığ'ının dahil olduğu çeşitli Sümerolog ve dil bilimci ve arkeoloğun çalışmaları sayesinde Ludingirra'nın eserleri günümüze kadar, nasıl desem, günümüz edebiyatına geçebildi. Onu Türkçe'ye de çevirerek Sümerli bir öğretmenin notları üzerine Ludingirra'nın eserleri Muazzez İlmiye tarafından basıldı ve yayınlandı. Bunu herhangi bir kitap evinden de satın alabilirsiniz. Dijital olarak da okuyabilirsiniz isterseniz ama ben basılı olarak almanızı öneririm. Kaynakçalara ulaşabileceğiniz linkleri de vereceğim alttaki açıklama kısmında. Ama Ludingirra'nın eserleri neden bizim için önemli diye soracaksanız, Sümer medeniyetindeki şehir hayatı, normal bir insanın hayatı ve kendini içten anlatan bir insanın notlarını içeriyor. Ludingirra'nın mesela şöyle yazdığı bir şey vardı. Biz ülkemize dışarıdan göçmen olarak aldık. Akatlardan bahsediyor. Daha sonra onları bize hizmet etmeye başladılar. Daha sonra iş yerlerimizi, saraydaki yerlerimizi, ne bileyim ülkenin tamamını, hatta kültürlerini alıyor. Sonra Sümer kültürünü Akat kültürüne çevirerek kendilerinmiş gibi pazarlamaya başlıyorlar. Hatta Sümer halkı uzun bir süre Akatlı krallar tarafından yönetiliyor. Ve Ludingirra'nın içinde bir acı olarak kalmış olacak ki bunu yazıyor. Ki günümüzde göçmenlik sorunları, kültürel asimilasyon ve cahillik gibi sorunları düşündüğümüzde bu kadar milattan önce yaşamış bir insanın böyle bir notunu günümüzde bile hala etkisini görebiliyoruz. Hem günümüzdeki olanları anlamak hem de antik çağdakileri anlamak için Ludingirra'nın hayat hikayesini okumanızı öneririm. Ki kendisi şehircilik, kültür, tarih ve bilim konusunda o dönemki toplumun nasıl bir bakış açısı olduğunu samimi bir insan gözüyle anlatıyor. Çünkü kendinden bir şeyler anlatmayı istemiş. Yani okuduktan sonra sanki eski bir dostunuzdan bir mektup almışsınız gibi. Yani ben Ludingirra'yı bizzat tanışmadım ama çoğu arkadaşımdan daha iyi tanır oldum. Sırf onun içten yazıları sayesinde. Eski sevgilisine yazdığı aşk mektubundan, çocukluğunda ayıp olarak gördüğü şeylerden ne kadar utandığını, büyüdüğünde de çevresindeki bira içmeye gittiği yerlerdeki, o Sümerler birayı çok severdi bu arada, pipetle içerlerdi, ekstra bilgi. İçtiği yerdeki genç neslin onu ne kadar sevmesinden gurur duyduğunu söylüyor. Çünkü yaşlandığı zaman bunu yazmış. Öğretmenlik anısındaki öğrencilerinden bahsetmiş. Öğrencilerine hangi şeyleri öğretmekten zevk aldığını, nasıl etkileri olduğunu, nasıl yetenekleri olduğundan bahsetmiş. Ki öğretmenliğe de meraklı biriyseniz gerçekten Ludingirra'nın hayat hikayesini ve hayat nasihatlarını almanızı tavsiye ederim. Bir sonraki kitap tavsiyem ise Black Set çizgi romanı, ki bunun birkaç kitabı var. Ama en azından bir tanesini okumanızı öneririm. Black Set Noir tarzında, yani karanlık dedektiflik tarzında yapılmış antroformik hayvan karakterlerinin olduğu bir çizgi roman serisi. İlk orijinal dili Fransızca yayınlandı. Türkçe'ye de çevrildi bu arada. Kitap evlerinden bulabilirsiniz biraz araştırmayla. Ya da PDF ya da hayran çevirilerini de okuyabilirsiniz. Google Play Store'dan da indirebilirsiniz isterseniz. Ama
şöyle bir şey var. Bu Fransızca olarak yayınlanmış olsa da, ki Noir tarzı en çok Fransızca yazıyor. Noir zaten Fransızca'da siyah demek. Ama orijinal yazarları ve çizerleri İspanyol. İspanyol, yanlış hatırlamıyorsam yazarı Juan Diaz Carles. İsmini eğer yanlış söylesem özür dilerim. Çizeri de Juanjo Guantindo. Telaffuzda biraz kötüyüm. Buraya yazmışımdır muhtemelen. Buradaki yazıları görmüşsünüzdür. Yani bununla beraber onların kendine has bir tarzı var. Çünkü insanların toplumdaki yozlaşmasını antroformik karakterlerle anlatmaya tercih etmişler. Mesela başroldeki dedektif Black Seth, soyadı Seth, ismi Kara. Kara bir kedi aslında. Ki kara kediler toplumda uğursuz olarak görülen kişiler ve Noir tarzında siyah var. Böyle bir ironiyle başrol karakterini kara bir kedi yapmışlar ve karanlığın ortasında çeşitli iç karartıcı ama aynı zamanda içine çeken hikayelerin içine giriyoruz o karakterle birlikte. Ki bunun bir oyununu da yapmışlardı ama oyununu yani oynama nasip olmadı daha, ama oynayanlar bazı teknik sorunlar olduğunu ama yine de güzel bir hikaye olduğunu söylüyor, ama çizgi romanları asıl odak. Çünkü bu orijinal bir çizgi roman serisi olan bir edebi eser. Burada çok karanlık hikayeleri bu karakterlerle anlattığını söyledim. Ama şimdi soracaksınız, antroformik karakter neden bu kadar popüler? Buna İngilizce'deki bazı kelime oyunlarına dayanıyor. Mesela bazı Fury kalıbını kullanıyor ki bunlar genelde Fursonası olan, bazı kendi karakterini belirtmek isteyen insanlar için kullanılan bir toplum, alt kültür. Ama antroformik hayvan karakterler başka bir durum. Onlar sanat dalının altında yer olur ki Antik Mısır'daki Bastet'ten başlayınca Uzak Doğu Japon mitolojisinde de yer alan bazı, şimdi ismini hatırlamıyorum, siz yazarsınız, bazı karakterlere kadar gider. Türk mitolojisindeki itbaraklara kadar gider. İtbaraklar yani insansı formda siyah kurt insanlar olarak tasvir edilir. Yani bildiğin bizim şuradaki tilki ablamızın kurt halini düşünün. O haldeki, ki bazı eski Türk hikayelerinde de bu itbarakların kadınlarının çok güzel olduğundan bahsedilir. Hiç şaşırtıcı değil. Bu arada bu tişörtü de özellikle giydim bu konuya değinmek için. İngilizce'de hiç düşündünüz mü? Neden kadın karakterleri mesela tilki olarak yapmayı daha çok tercih eder ya da kedi? Kedi olmasının başka bir nedeni var. Ki oyun sektöründe bu çok popüler. Shigeru Miyamoto da kendisi demişti, bazı kadınları kediye benzettiğini söylemişti bazı tavırlarından dolayı. Ki mitolojik öğeleri de var, antik Mısır sanatı falan, ama böyle bir betimlemesi de var animasyon sektöründe ve oyun sektöründe. Ama asıl olay tilkilerde. Çünkü antroformik kadın karakter, özellikle çekici bir kadın karakterse tilki olarak yapılmasının en büyük nedeni İngilizce'deki foxy kelimesi. Foxy tilki benzeri demek. Aynı zamanda ama cazibeli, şehvetli kadın anlamına gelir İngilizce'de. Yani she is a foxy lady. Wow, what a foxy lady. Oradaki kalıp. O yüzden genelde bu kelime oyunundan dolayı tilki kadın karakter yapmayı çok severler. Ki bu çizgi romanda da mesela güzel bir tilki kadın karakter vardı. Hatta kuyruğu olarak resmedilen tek antroformik kadın karakter oydu diye hatırlıyorum. Eğer yanlışım varsa düzeltirsiniz. Onun gözüktüğü sahne de bayağı eğlenceli bir sahneydi diye hatırlıyorum. Bayağı da iyi mizah anlayışı vardı bu çizgi romanda ayrıca. Ama şöyle bir şey var. Cinsellik, suç, kan gibi öğeleri içeren bir çizgi roman serisidir. Ama bunu başarılı, öylesine koymamış. Gerçekten sanatsal ve edebi bir anlatımla sunmuştur. Yani eğer bir sahnede çıplaklık görüyorsanız ya da kan görüyorsanız görmüş olmak için görmüyorsunuz. O bütün sahnedeki en küçük konuşmadan en küçük sahne dizaynına kadar başarıyla ve mimiklerin iyi uyarlandığı çizimlerle resmedilmiş size. Yani mesela bir tane spoiler geliyor. Suç örgütü vardı. Bu suç örgütleri genelde soğukkanlı sürüngenler oluyordu. Yer altında olan, soğukkanlı olan sürüngenler oluyor, anladığınız olayı. Polisler de genelde köpek cinsi oluyor ki köpek muhafızdır, bilirsiniz, her zaman koruyucudur. Oraya bir gönderme. Dediğim gibi betimlemeye çok kullanan bir sanat dalı bu. Mesela askeri bir komutan üst düzey horoz olarak resmedilmiş. Horozlanmak. Anladınız mı oradan? Neyse. Mesela o sahneye geri dönüyorum. Oradaki soğukkanlı olan sürüngen suç örgütü lideriyle konuşuyor bizim başrol karakterimiz.
Adam şöyle diyor. Yaşlı bir kaplumbağaydı. O tetiği çekmeyeceğini biliyorum. Çünkü sende olmayan ne biliyor musun? Soğukkanlılık. Yani dışarıdan bu duyduğunuzda bile normal bir karakterle dinleseniz ya da okusanız yine de güzel bir replik, ama bunu söyleyen bir sürüngen olduğunu düşündüğünüzde, yaşlı, kaplumbağa, soğukkanlı ve ruhsuz bir şekilde bunu söylediğinde tüyleriniz diken diken oluyor. O yüzden Black Set çizgi roman serisini mutlaka okumanızı öneririm. Edebiyat ödülü de almıştır bazı sayıları. Çok başarılı çizimleri vardır. Çok başarılı hikaye anlatımları vardır. Ama dediğim gibi bazı şiddet olaylarını içerdiği için yani çok küçük yaştakilere pek önermek istemiyorum ama o kadar rahatsız edici değil. Ben çocukluğumda da bu tarz şeyler okuyordum ve bana bir şey olmadı. Yani size kalmış ama bir göz atmanızı kesinlikle öneririm. Gerçekten başarılı bir çizgi roman serisi. Hatırlarsınız en baştaki kitap tavsiyemde Udrea Utsurea demiştim. Yani o uzak günlerde, o günlerde, o uzak günlerde diye tercüme edebiliriz eğer doğru hatırlıyorsam. İşte evrenin tarihini düşündüğümüzde de aynı şeyi düşünüyoruz aslında. Çünkü insan ömrü çok kısa. Ortalama 100 yıl yaşıyoruz. Ama gezegenin tarihine baktığımızda, evrenin tarihine baktığımızda çok daha büyük sayılar görüyoruz. Çok daha uzun süren süreçler görüyoruz. Yani en basitinden bir ağacın büyümesine baktığımızda, mesela bizim kent sitesinde yaşıyorsanız, Beylikdüzü bizim kent sitesinde, Yaşam Vadisi'nin yanında küçük bir çam ormanı var. O ağaçlardan bir tanesini ben ekmiştim oraya ilkokuldayken. Şimdi o ağaçlar benim boyumu bile geçti. Ne kadar uzun yıllar, hayatımda neler değişmiş. Bu videolarımı izliyorsanız hayat hikayemden bazı şeyler anlatmışımdır size. Gençliğimden, iş hayatımdan, benim sevdiğim şeylerden, üzüldüğüm şeylerden, tutkulu olduğum şeylerden, gördüğüm şeylerden. Bunca şeyi düşündüğümüzde aslında evren karşısında, insanlık tarihi karşısında, yaşam tarihi karşısında biz sadece mütevazi bir kum tanesiyiz ya da mavi bir noktada yaşayan küçücük, geçici bir toz tanesiyiz aslında. Ve buna rağmen çok fazla bazen özgüvenli oluyoruz. Özgüven belli bir noktada iyidir ama aşırısı gerçekten kör eder. Şimdi bu mavi nokta kısmından tahmin edeceğiniz gibi şu anki tavsiye edeceğim kitap Kozmos. Carl Sagan tarafından yazılmış. Kendisi astrobiyolojinin babası diyebileceğiniz kişilerden biridir. Hem astronomi bilimi hem de biyoloji bilimini birleştiren, uzaydaki biyolojik yaşamın nasıl olabileceğini ya da dünyadaki yaşamın uzayda nasıl adapte olabileceğini ya da dünya dışı yaşamın dünyaya gelmesi ya da gitmesi gibi durumların nasıl koşullar olabileceğini bilimsel olarak ve deneyler yardımıyla açıklanmasının gösterilmesine yardımcı olan bilim dalıdır. Kendisi ayrıca Miller-Urey deneylerini de yakından çalışmış biri. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Miller-Urey deneylerinde çalışan bilim insanlarının yanında asistanlık yapmıştı doğru hatırlıyorsam. Ya da onlarla etkileşim içerisindeydi. Çünkü yakın dönemlerde aynı ortamlarda çalışmış kişiler. Kendisi Voyager uzay aracında da o altın plakanın konma fikrini tavsiye eden kişidir. Ki böyle bir vizyona sahip bir insanın nasıl bir kitap yazabileceğini az çok tahmin edebiliyorsunuz. Eğer hayatınız boyunca ya da hayatınız boyunca demeyeyim de bir yıl boyunca tek bir kitap okumanız gerekecek olsa ilk önereceğim kitaplardan biri Kozmos olur. Çünkü kendisi hem tarih, hem biyoloji, hem felsefe, hem sanat gibi çeşitli konuda size fikirler ve bilgiler veriyor. Ve hepsini bir noktada bağdaştırıyor ve sizin varoluş durumunuzu açıklıyor. Yani bunu tarif edebileceğim başka bir şey yok. Sizin neden önemli olduğunuzu ve aynı zamanda neden önemsiz olduğunuzu bu kadar sanatsal ve mantıklı bir şekilde açıklayabilen başka eser yok. Güneş sistemimizdeki diğer gezegenler, bizim onlarla ilişkimiz, onların bizim tarihimize ve yaşam tarihine aynı zamanda etkisi. Bu yaşam tarihindeki insanın yeri, insan tarihindeki sizin yeriniz. Ve bu kitabın basılmasına neden olacak bütün keşifler süreçleri. Bunların hepsini bir kitap tek başına anlatıyor. Yani ve bunların hepsini
görseller ve araştırmalara dayanarak söylüyor ki bu en önemli noktası. Çünkü diğer bahsettiğim eserlerde edebi bir anlatım var ama bunları bilimsel bir açıklama ve altyapıyla size sunmuyor. Dediğim gibi hiçbir zaman tek bir kitap her şeyi bilmenize yetmez. Çünkü diğer kitaptan öğrendiğiniz bilgi diğer kitabı destekler. Diğer kitaptan öğrendiğiniz diğerine, hatta hepsini öğrendiğinizde hayatınıza bakışınızı değiştirir ve bu da başka bir kitap okuduğunuzdaki bakışınızı değiştirir. Bu nasıl bir kitap olursa olsun. İster antik bir yazı olsun, ister modern bir kitabın yazısı olsun, ister bir köşeye yapılmış bir karalama olsun, dijital bir dergi olsun. Ne kadar çok şey okursanız o kadar faydalı olur. Carl Sagan'ın kitabı da bu fikirle, bu birikimle olabildiğince herkesin anlayabileceği dilde ama olabildiğince çok bilgiyi küçücük bir yere depolayarak size akıcı ve anlaşılır bir şekilde sunuyor ve kendi içten yorumlarını katıyor. Kitapta da bahsettiği gibi bütün o ölen insanlar, bütün o savaşan insanlar, bütün üzüntülerimiz, bütün sevdiğimiz şeyler, bu videoda size bahsettiklerimin binlerce katı, bu bütün videolarımı da kastediyorum bu arada, YouTube'da görebileceğiniz bütün aklınıza gelen şeyler, bütün inançlar, bütün ilahlar, bütün kafirler, bütün yobazlar, bütün dahiler, bütün savaş kahramanı, bütün hainler. Hepsi kim aklınıza gelirse, ya aklınıza gelemeyecek kadar kişi sadece ve sadece uzay boşluğundaki güneşin çevresindeki, ki eski Mısırlar ve Kıptiler ona Ra derdi, hatırlarsınız. O kutsal, bütün yaşamın başlattığımız, en merkeze koyduğumuz yıldızın çevresinde dönen küçücük mavi bir noktanın üzerinde. Bu gezegende yaşamış bütün yaşam formları, nesli tükenmiş bütün yaşam formları, siz ve sizin torunlarınız, bütün anılarınız, hayatınız, hatta mezarınız ya da doğmamış çocuğunuzun vücudunda olacak vitamin bile bu küçücük mavi noktada. İnsana beynini uçuran bir fikir aşılıyor. Ve bu kitabı okuduktan sonra muhtemelen hayata bakışınız bile değişebilir. Diğer kitaplarda da değişeceğine eminim ama açıkçası en sona Kozmos'u saklamamın nedenlerinden biri buydu. Bu 3 kitabı da okumanızı öneriyorum. Yani umarım bu kitap tavsiyesi kısmı ilginizi çekmiştir. Buradaki bütün bu kitapları size anlatmak ve sunmak beni çok mutlu etti. Umarım başka videolarda tekrar karşılaşırız. Ben Doğan Can Özgöçeler. Lütfen kanalı diğer videoda bakmayı unutmayın. Bildirim çanlarına da basmayı unutmayın lütfen. Bazı yeni bildirimlerden haberdar olamıyorsunuz. Eski paylaşımlarıma bazıları bakıp sonra unutuyor. Bir bakın derim. Özel dersler için hazırladığım bazı videolar da var. İlginizi çekebilir. Müzik videoları var, ilginizi çekebilir. Öylesine yaptığım bazı deneme videoları var. İlginizi belki çekmez. Ama iyi bir bakmanızı öneririm. Ben Doğan Can Özgöçeler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoya kadar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videoyu sonradan çekiyorum. Bonus olan şeye değineceğim. Maalesef ki bu kısmı biraz farklı çekiyorum. Üstüm farklı, fark ettiyseniz. Biraz da geç saat oldu. Bonus video diyorum çünkü diğerleri kadar okumanız kolay olmayan ve o kadar da okumak zorunda olmadığınız ama mutlaka bir değinmek istediğim bir eser. Ptahhotep adlı eski bir filozof ve devlet adamının yazdığı eski Mısır edebiyatından yazarı belli bir şekilde günümüze gelmiş en eski eserlerden birini anlatmak istiyorum. Ptahhotep'in hayat tavsiyelerini konu alan bir papyrus eser. Tam olarak korunmuş ve yazarıyla günümüze gelmiş bir eser bu. Şimdi diyeceksiniz ki bunun nereden bulabilirim? Maalesef ki Türkçe çevirisi yok. İngilizce olarak var. Onu da açıklamalara ekleyeceğim. Ama aynı zamanda eski Mısırca direkt yazısını da var. İsterseniz eski Mısırca benim gibi meraklıysanız onu da okuyabilirsiniz. Ayrıca İngilizce sesli versiyonu da var. Onu da okumanızı tavsiye ederim. İnsanlık edebiyatının, dünya edebiyatının eski bir örneğine ve eski Mısır'dan gelme eski bir esere bakma imkanı bulursunuz. Ptahhotep, bu arada isminin tercümesini soracaksınız. Ptah bir tanrıydı ama tam anlamı neydi? Bu videodan önce keşke baksaydım, hatırlamıyorum ama Hotep barış demek. Ptah'ın barışı, bu Ptah'ın huzuru anlamına geliyor tercümesi. Ptahhotep.
yazarın adı. Eseri de onun hayat tavsiyelerini konu alan bir felsefi yazı. Genelde Maat yasası, eski Mısır kültüründeki iyi bir insanın nasıl olması gerektiğini, iç huzuru bulma ve devlet düzenini konu alan dinsel bir yasalar topluluğu. Firavunlar bunu düzenleme ile yetkili olduğu için Firavun ünvanı alıyordu Mısır'da. Ptah Hotep'in yazdığı eser. Aşağıdaki linklerde yer alıyor. Bonus videonun bu kadar geç gelmesinden dolayı beni biraz bulanık görüyor olabilirsiniz. Tekrardan özür diliyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sonra görüşmek dileğiyle. Kolaylık olması için hikayemizde kendisinden zaman gezgini adıyla söz edeceğimiz bilge bize karışık bir meseleyi açıklıyordu. Yeşil gözleri parlıyor, fırıl fırıl dönüyordu. Genellikle soluk olan yüzü kızarmış, canlanmıştı. Şöminedeki ateş parlak alevler çıkararak yanıyordu. Lambaların zambak şeklindeki fanuslarından saçılan göz kamaştırıcı aydınlığın ılık ışıkları bardaklarımızdaki kabarık şölen köpükleri aydınlatıyordu. Zaman gezgininin kıymetli koltukları oturalım diye altımıza serilmekten çok bizi kucaklıyordu ve vücudumuzu tatlı tatlı okşuyor. Ortada şahane bir yemeğin ardından çöken rahatlığın rüzgarları esiyor. Fikirler kesinlikle bağlarını kurtulmuş, kendi keyiflerini birbirine takip ediyordu.